Bu AirPods'lar çok pahalı. Daha uyguna benzer performansta ürünler var mı diyorsanız doğru videodasınız. Performans kısmındaki puanı 1000 ile çarpıp fiyata böldüğümüz zaman fiyat performans oranını bulmuş olacağız. Biraz matematik dersi gibi oldu ancak. Merhaba, ben Enes. Bugün minimum bütçeyle maksimum performans alabileceğiniz 10 adet AirPods alternatifini detaylı bir şekilde karşılaştıracağız. 10 adet kulaklığı her şarta göre birbirleriyle detaylı bir şekilde karşılaştırdım ve açıkçası benim tahminimden de epey detaylı oldu video ve epey fazla uğraştırdı. Video işinize yararsa beğenmeyi ve bana destek olmak için kanalıma abone olursanız şimdiden çok mutlu olurum. Apple bu silikonsuz tasarımı ortaya koyabilmek için yüzlerce kişinin kulağını 3D olarak taramış ve ergonomik olarak herkesin kulağına uyabilecek bir model ortaya çıkarmış. Ve diğer markalar da bu kullanışlı olan tasarım modelini biraz daha özelleştirerek kendi kulaklıklarını ortaya çıkarmışlar. Özellikle bu tarz silikonsuz kulaklıklar günlük kullanım için oldukça kullanışlı oluyor ve çoğunlukla ben de silikonsuz bir kulaklık tercih ediyorum günlük kullanım için. Bu videoda artı ve eksilerini anlattım silikonlu ve silikonsuz kulaklıkların. O videoda bakabilirsiniz bu video bitiminde. Yine Apple'ın AirPods modeline alternatif ismi olmayan çakma sahte ürünlerde bulunuyor. i serisi altında i12, i10.000, i30.000 gibi. Bu tarz ürünleri kesinlikle almanızı önermiyorum. Çok kısa süre içerisinde bozuluyorlar. Bununla alakalı çok fazla sayıda tecrübem oldu. Sonunuz da bu videodaki adam gibi olmasın. Yine bu 10 kulaklığın mikrofon performansını bu videoda aralarından çoğunun da olduğu 50 farklı kulaklı mikrofon performansını da bu videodan izleyebilirsiniz. Yani bu videoda sadece bir puanlama olacak. Mikrofon performanslarının linklerini hem açıklamaya hem de yukarıdaki i'ye bırakıyorum. Yine tüm kulaklıkların satın alma linkini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Son olarak indirim fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma da buradan katılabilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan karşılaştırmamıza başlayalım. Kulaklıkların karşılaştırma olarak ses kaliteleri, görüşme ve mikrofon kaliteleri, oyun gecikme performansları, kontrolleri, tasarım, konfor ve batarya kullanım süreleri olarak 5 farklı dal altında karşılaştırmalara başlayacağız. İlk olarak herkesin ilk önem verdiği ses kalitesinden başlayalım kulaklıkları karşılaştırmaya. Kendi içerisinde 5 ayrı başlığa ayırdım. Ses yükseklikleri, bas performansları, enstrüman ayrımı, ses çözünürlüğü, sahne genişliği, ses netliği ayrı bir başlık. Tiz, vokal performansları, mid yani orta ses performansları olarak ayırdık. Şimdi burada ses yüksekliği olarak gördüğünüz gibi bu şekilde bir puanlama yaptım kulaklıklara. Tek tek söylemeyeyim, buradan ekrandan bakın sizde. Yani yeterli bir son ses seviyesi bulunuyor çoğunluğunun. Burada T7 modeliyle Air 2 SE modeli biraz daha az. Yine 92 modeli de belki bir miktar daha az gelebilir. Ancak yine de en düşük kulaklıklı bile bence ortalama bir kullanıcı için gayet yeterli seviyede bir yükseklik sunuyor. Bas performansına geldiğimizde burada Fee'nin CC modeli 10 puan alıyor. Yine Air 2 modeli de 9.5 puan alıyor bas performansı olarak. Diğerlerinde puanlarını görüyorsunuz. Enstrüman ayrımı, ses netliği olarak da burada yine CC 10 puan. Ondan sonra ikinci sırada gelen Air 2 9 puan alıyor. Diğerlerinde puanları bu şekilde karşılaştırılıyor. Tiz performansı olarak da gördüğünüz puanlama bu şekilde. Mid performansı olarak da yine bu şekilde bir puanlama yaptım. Ve gerçekten bu testleri yapabilmek için çok neredeyse 2 gün boyunca aralıksız olarak kulaklıklarla müzik dinledim. Yani bir daha da bu şekilde bir karşılaştırma da açıkçası pek yapmayı da düşünmüyorum. Bu video ciddi manada çok uğraştırıcı bir video oldu. Hani bazı arkadaşlar diyordu yani işte o 50 TS kulaklık videosunda mikrofon performanslarını karşılaştırdım, bir de ses performanslarını karşılaştır gibisinden. Herhalde bir hafta uğraşabilirdim veya 2 hafta o video için. Burada ses kodek kullanılan çip ve driver boyutu olarak da bu şekilde bir bilgi mevcut. Genel tablona baktığımızda genel ses performansı olarak burada Fee'nin CC modeli yani en beğendiğim model oldu ve 10 puanı aldı. Apple'ın AirPods modelini koymadım bu arada bu listeye. Yani onu 10 puan olarak değerlendirmedim. En beğendiğim modeli 10 puan olarak değerlendirip onun altında sıralamayı o şekilde gerçekleştirdim. Yani burada Fee CC modeli ile Apple'ın AirPods modeli de performans olarak oldukça iyi. Yani ikisinin arasında da bir puanlama yapmam gerekirse eğer hani CC modeli 9.5 puan alıyorsa Apple'ın AirPods modeli de 10 puan alıyor olarak değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ikinci sırada Air 2 modeli geliyor 9.3 puanla. Aslına bakarsanız yani beklentinizle alakalı değişebilir bu ses performansı. Yani burada biraz daha siz bas performansını daha fazla istiyorsanız bu yüksek puanlı olanlara bakabilirsiniz. Yine genel ses kalitesi ortalama bir kullanıcı için diye yorumlayabilirim. Fazla vakit kaybetmeden görüşme ve mikrofon kalitesi kısmına geçelim. Bu yukarıda bahsettiğim videoda kulaklıkları hem gürültülü bir ortamda hem gürültüsüz bir ortamda hem de cadde yoğun trafiğin olduğu bir ortamda test ettim ve bu şekilde bir puanlama yaptım. Açıkçası bu puanlamayı da annemle de görüşerek biraz daha bir teyit ettim. Yani doğruladım birebir de bir görüşme yaparak. Bu görüşme de epey uzun sürdü. Kulaklıkların o mu iyi bu mu iyi, buna nasıl, o kötü mü diye karşıdaki kişiye de sordum ve puanlamamı doğruladım bir nevi görüşme
testiyle. Burada mikrofon performansı olarak en iyi puanı ben de CC'den gelir diyordum. Ancak Edifier 200 Plus modeli burada en iyi mikrofon performansını sergileyen model oldu. İkinci sırada CC modeli. Üçüncü sırada da Tautronics markasının A10 modeli üçüncülüğü aldı. Diğerlerinin de sıralamasını görüyorsunuz. Yine Air 2SE modeli de üçüncü olarak aynı puanı almış A10 modeliyle. Özellikle mikrofon performansına ve gürültülü ortamlarda görüşme yapıyorsanız burada 200 Plus modeli oldukça başarılı bir mikrofon performansı sunuyor. Apple'ın AirPods modeline göre de fiyat olarak 1/3 oranında satılsa bile ben çok beğendim 200 Plus modelin mikrofon performansı. Yine aynı şekilde Tautronics A10 modeli de oldukça güzel bir deneyim sundu. CC modeli de yine Apple'ın AirPods modeline benzer bir mikrofon deneyimi verdi bize. Burada gürültü engelleme teknolojilerini de yazdım. Bazıları belirtilmemiş. Onlarda sadece var olarak yazdım. Ancak hepsinde bir gürültü engelleme özelliği bulunuyor. Kulaklıkların hepsini burada belirtmedim ancak hepsini ayrı ayrı olarak kullanabiliyorsunuz. Hepsini ayrı ayrı tek tek de kullanabiliyorsunuz. Yani tek mikrofon olarak da çalışıyorlar. Yine bu videoda 30 farklı kulaklığın mikrofon performansını bir araç içerisinde test etmiştim. Tek kulaklık takılı olarak. Eğer o şekilde bir ihtiyacınız varsa da o videoda bakmanızı öneririm. Şimdi isterseniz oyun ve gecikme süresi olarak bir karşılaştırmaya bakalım. Burada Air 2 modelinde, QC'nin T12 modelinde ve Fi'nin CC modelinde bir oyun modu bulunuyor. Bu modellerde oyun modu bulunduğu için bunlara ekstra olarak 2 puan verdim. 10 üzerinden bir puanlama yapmayıp. Burada gördüğünüz desibel testinde de Xiaomi'nin Air 2SE modeli diğerlerine nazaran biraz daha milisaniye açısından gecikme süresi düşük olduğu için buna da 1 puan verdim. Diğerlerine herhangi bir puan vermedim bu gecikme süresi olarak. Burada tüm kulaklıklar günlük kullanımda herhangi bir şekilde dudak ile görüntü arasında bir senkron sorunu yaşamazsınız. Ancak burada telefonunuz Bluetooth 4 veya 4.2 veya 4.1 ise bu durum geçerli olmayabilir ancak Bluetooth 5 ise eğer telefonunuz tüm bu kulaklıklardan herhangi bir şekilde günlük kullanımda ses gecikmesini hissetmezsiniz. Bu test özellikle PUBG, Call of Duty veya Fortnite tarzı rekabetçi oyun oynayan kişiler için işe yarayan bir test. Yani özellikle oyun oynamak amacıyla bir tam kablosuz kulaklık almayı düşünüyorsanız mutlaka oyun modu olan bir kulaklık almalısınız. Aşağıda tüm oyun modu olan kulaklıkların listesini ayrıca listeledim. Aşağıdaki linkten de o modellere bakabilirsiniz. Karşılaştırma kısmımız kontrol. Burada gördüğünüz gibi kulaklıkları önceki şarkıya geçme özelliği, sonraki şarkıya geçme özelliği, ses arttırıp azaltma özelliği. Yine dip ses olarak da bir var mı yok mu diye belirttim ancak dip seste herhangi bir puanlama yapmadım. Yine kızılötesi algılayıcı kısmı, yani kulaklığı kulağımızdan çıkardığımız zaman çalan parçanın durması, taktığımız zaman otomatikman çalışması, yani giyme algılama özelliği de deniyor buna. Bu açıdan da karşılaştırdım. Kızılötesi algılayıcı özelliği sadece Tautronics A modelinde, QC'nin T7 modelinde ve Air 2 SE modelinde bulunuyor Xiaomi'nin. 3 modelde var sadece. Bunlara ekstra bu özellik olduğu için birer puan verdim. Önceki şarkıya ve sonraki şarkıya geçme özelliği Xiaomi'nin Air 2SE modeli hariç diğer tüm modellerde bulunduğu için hepsine bu puan vermektense burada -1 puan kırarak Air 2SE modeline -1 puan verdim. Ses arttırıp azaltma özelliği de Halion'un Moripod modeli, Edifier TW200 Plus modeli ve Xiaomi Air 2SE modeli hariç diğer modellerde olduğu için onlara 1 puan vermektense bu kulaklıklara da -1 puan vererek bu karşılaştırmayı da bu şekilde bitirdik. Tasarım, konfor ve batarya karşılaştırma kısmına geldiğimiz zaman burada kulaklıkların IPX seviyelerini de görüyorsunuz. Tüm kulaklıklar su sıçramasına karşı ve tere karşı dayanıklı ancak burada IPX8 olanlar biraz daha mukavemet açısından daha iyilerdir. Kullanım süresi olarak ve toplam kullanım süreleri olarak da burada kulaklıkları son ses seviyesine alarak yaptığım testlerdeki elde ettiğim sonuçları da görüyorsunuz. Burada Fi'nin CC modeli 3 saat bir performans sergilerken CC'nin 2. modeli güncellendi ve bu 5 saate güncellendi. Ben burada CC 2'yi yazdım. Siz de güncel olarak 2'yi almanız daha iyi olur. Yine açıklamalar kısmında 2'yi ekledim. Yani benim incelemesini yaptığım model 1'di. Bazı noktalarda iyileştirmeler oldu. Burada gördüğünüz gibi tabloda direkt özet olarak koyarım buraya. Diğerlerini gördüğünüz gibi 4 saatin altında bir kullanım süresi vaat etmiyor. Açıkçası ben de kullanım süresi olarak tek başınaki kullanım süresini çok fazla önemsemiyorum. Neden? Çünkü kulaklığı kullanıyoruz. Sonra kutusuna koyuyoruz. Kutusunda zaten otomatikman kulaklıklar şarj oluyor. Yani burada bence dikkat ederken toplam kullanım süresi, yani kutuyla beraber kullanım süresi sizin için daha önemli bir değer olması gerekir. Yine toplam kullanım süresi olarak da en düşük olarak Air 2 modeli var. Onun haricinde 24 saatin altında herhangi bir kulaklık bulunmuyor. Burada uygulama desteği olan QC'nin T7 modeli, QC'nin yine T12 modeli, Fi'nin CC modeli ve Air 2SE modelinde uygulama desteği bulunduğu için onlara ekstra birer puan verdim. Yine önemli bir nokta şarj kutularında gösterge olarak. Burada Air 2 modelinde Soundbit tek bir nokta var ancak tek nokta olsa da yeşil, turuncu ve kırmızı olarak takip edebiliyoruz. Buna bir puan verdim. Edifier modelinde tek bir nokta var ancak bu yanma sayısıyla ölçülüyor. Yine de buna bir puan verdim. Var yani en azından.
Burada güzel bir özellik olarak Tron Smart'ın Oni Ace modelinde önünde dörtlü bir gösterge var. Direkt adamlar göstergeyi koymuş buraya. Buna 2 puan verdim. Diğerlerine maalesef gösterge konusunda puan vermedim. Hızlı şarj özelliği olarak da burada bir modelde hızlı şarj özelliği var. Tautronics'in A10 modeli. Bu özellik içinde o kulaklığa 1 puan verdim. Konfor kısmında herhangi bir puanlama yapmadım. Yani tüm kulaklıklar silikonsuz olduğu için açıkçası konfor olarak çok bir farklıları bulunmuyor. Tabii ki burada kulak yapınıza bağlı olarak bazı modeller kulağınızda durmayabilir. Burada en bariz olarak söyleyebileceğim, yani Air 2 SE modeli bir miktar kaba bir kulaklık. Belki de aralarındaki hani en kaba duran kulaklık. Yine burada QCN T12 modeli de normal Apple'ın AirPods tasarımına göre bir tık daha kaba. Diğerlerinde çok bariz bir kabalık yok. Yine Tautronic 92 modelde bir miktar daha kaba. Diğerleri genel olarak kulağa giren kısım Apple'ın AirPods modeliyle neredeyse birebir aynı. Evet, burada ses kalitesi, görüşme, mikrofon kalitesi, oyun gecikme, tasarım ve batarya puanlarını topladığımız zaman burada bu şekilde bir puan toplamı oluyor ve sıraladığımız zaman da Finin CC modeli, Soundpeats Air 2 modeli ve Tautronics'in A10 modeli ilk 3'e giriyorlar. Şimdi burada fiyat performans konusunda bir karşılaştırma da yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü fiyatı yüksek olan ürünle düşük olan bir ürün benzer performans sergilediği zaman bunu ayırt edemiyoruz. Tabii ki bu puanlar burada %100 doğrudur diye bir iddiam yok. Ben kendi tecrübeme göre kulaklıkları puanladım ve bu şekilde bir sonuç elde ettik. Şimdi fiyat performans oranlarına bakalım. Ancak fiyat bölü performans yaptığımızda fiyat düşük olup performans yüksek olduğunda küçük bir değer çıkacak. Fiyat bölü performansı performans bölü fiyat olarak değiştirdiğimiz zaman daha doğru bir sonuç alacağız. Küsuratlarla uğraşmamak için de performans kısmındaki puanı 1000 ile çarpıp fiyata böldüğümüz zaman fiyat performans oranını bulmuş olacağız. Biraz matematik dersi gibi oldu ancak hani burada önemli olan en iyi fiyat performans kulaklığını bulmak. Örneğin Air 2 modeli için yapalım. Performans olarak 20 puan almış toplam puanda. Bunu 1000 ile çarpıp fiyata böldüğümüz zaman gördüğünüz gibi burada Air 2 SE modeli 68 puan oluyor. Bu arada fiyat konusunda da kulaklıkların yurt dışı ve yurt içi fiyatlarını da güncel olarak video yayınladığım tarih itibariyle burada gördüğünüz gibi bu hesaplamayı yaparken de kulaklıkların bazıları hem yurt içinde hem yurt dışında satıldığı için en ucuz neredeyse ona göre ayarladım. Air 2 SE modeli örneğin 260 TL ancak 30 TL'lik de bir tahmini vergi ekleyip 290 TL üzerinden hesapladım. Diğer mikrofon testi videosunda QJ'nin T7 modeli için fiyat performans olarak birinci olabilir diye bir bilgi vardı. Bu hesaplamayı yapmadan önce o yorumu yapmıştım ve gördüğünüz gibi fiyat performans açısından QJ'nin T7 modeli 1 numaraya oturdu 137 puanla. QJ'nin T12 modeli 132 puanla yine ikinci sıraya oturdu ve gördüğünüz gibi sıralama bu şekilde. Açıkçası ben de şaşırdım burada. Edifier W200 Plus modeli mikrofon performansı olarak en iyi modeldi. Fiyat performans olarak geri düşmesinin de bazı özelliklerinin olmamasına yoruyorum açıkçası. Tabi burada 200 Plus modeli fiyat performansta kötü diye kötü bir algıda oluşmasın. Hani o modelde mikrofon performansı açısından bence alabileceğiniz bu sıradaki en iyi model. Diğerlerinde görüyorsunuz sıralamasını. Özellikle burada müzik performansı kulaklık alırken sizin için birinci öncelikse bence burada Air 2 SE modeli açıkçası benim en beğenimi kazanan model oldu. Yine görüşme performansı çok önemliyse özellikle gürültülü ortamlarda Edifier'in TW200 Plus modeli gerçekten diğer modellere göre farkını ortaya koydu. Burada yeni incelemesini yaptığımız Tautronics'in A10 modeli de Air 2 SE modeli ve TW200 Plus modelinin bir nevi ortalaması gibi oldu açıkçası. Bu da oldukça beğenimi kazanan bir model oldu. Çok para vermeden görüşme performansı olarak biraz daha iyi bir kulaklık almak istiyorum. Yani kaba olmasını biraz daha göz önüne alarak diyorsanız da Xiaomi'nin Air 2 SE modeli gerçekten mikrofon performansı olarak çok ben de beğendiğim bir model oldu. Ancak mutlaka incelemesini de izleyin. Şık, minimalist görünümlü, müzik olarak da AirPods'a en yakın deneyimi sunan bir kulaklık istiyorum diyorsanız da Xiaomi'nin Fi CC2 model kulaklığını almanızı öneririm açıkçası. Çok orijinal bir tasarım bulunuyor bu kulaklığında. Yani fiyat performans olarak çok iyi bir sonuç vermese de puan sıralamasında en iyi puanı alan kulaklık bu olmuştu. En az parayla maksimum performansı almak istiyorum diyen kişiler için de puanlamadan sonucu olarak da QC'nin T7 modeli fiyat performans olarak lider oldu. Peşine de QC'nin T12 modeli geldi. Özellikle bu T7 modelinde veya yine çoğu modelde çok fazla olumsuz yorum görüyoruz. Maalesef olumsuz yorum olmayan kulaklık bulmanız neredeyse imkansız. Çok fazla insan bu kulaklıkları denediği için ve kullandığı için ve piyasada yüzlerce telefon olduğu için açıkçası bence bu uyumsuzlukların en büyük sorunu bu. Çünkü genelde bu tam kablosuz kulaklıklar yani 1-2 yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde gelişip daha yeni bir teknoloji oldukları için özellikle 3 yıl ve üzeri telefonlarda kullanıldıkları zaman bağlantı sorunları veya sesin biraz daha kötü gelmesi, müzik performansının tam olarak potansiyelini ortaya koyamaması gibi
sonuçlar oluyor. Yani bu tarz sorunların en büyük sebebi bence eski model bir telefonla kulaklıkların test edilmesi. Tabii ki burada şans faktörünün de önemli bir etkisi bulunuyor. Yani bir kulaklık bende bir haftada bozulurken siz aynı kulaklığı 2 sene boyunca sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Umarım bu video işinize yaramıştır. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Tüm modellerin satın alma linki açıklamalar kısmında mevcut. Sen olsan hangi modeli alırdın diye sorabilirsiniz. Ben olsam sanırım müzik biraz daha önemli olduğu için ben burada Soundpeats Air 2 modelini tercih edebilirdim. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın lütfen. Gerçek indirim, fırsat ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradan katılabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.